oluyor da biriyle karşılaştığımızda bu hormon kokteyli dediğimiz kafamızın güzel olması hali bir anda devreye giriyor? Ne oluyor da o kişi onca başka kişinin arasından böyle bir öne çıkıyor? Onu görüyor ve onu arzuluyor hale geçiyoruz. Araştırmalar bize gösteriyor ki iki kişinin aşık olabilmek için ya da uzun süreli mutlu bir ilişkiyi sürdürebilmek için benzer olmasının herhangi bir katkısı yok. Benzer olduğumuz şeylere çekilebiliriz. Benzer şekilde farklılıklara da çekilebiliriz. Yani zıt kutuplar birbirini çeker de gerçek değil. İki kişi eğer çok benzerse, çok uyumluysa o zaman oradan mutlu bir hikaye çıkabilir ya da aşık olunabilir de gerçek değil. Mutlu ilişkilere baktığımızda birbirine benzer taraflar da olduğunu görüyoruz. Birbirlerinin çok zıt taraflar da olduğunu görüyoruz. Birbirine çok zıt özellikleri olan kişilerin de çok mutlu olabildiğini görüyoruz. Birbirine zıt özelliklere sahip olan kişilerin de çok mutsuz olabildiğini görüyoruz. Ama şöyle bir fark var. Mutsuz çiftlere mutsuzluklarının sebebini sorduğumuzda açıklamaları çok farklı oldukları oluyor. Ama bu mutsuzluk farklılıklarından kaynaklanmıyor. Halbuki gerçekte farklılıklar mutsuzluk getirmiyor. Mutlu ilişkilere baktığımızda çoğu çift benzerlikler de taşıyor, farklılıklar da taşıyor. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki bu benzerlikleri de farklılıkları da kutlaması bir şey olarak yaşıyorlar. Birbirlerine dair hayran oldukları bir şey olarak yaşıyorlar. Biriyle karşılaştığınızda, onunla yakınlaştığınızda o kişiyi yıllardır tanıyormuşçasına hissettiğiniz bir güvenlik hissi oluşuyorsa eğer, bu böyle aşkın orada oluşmaya başladığını ve yeşermeye başladığını göstergelerinden biri. Ama doğru bir kimyaya, doğru bir orana, formüle sahip olduğundan değil o kişi, bir yanıyla çekici geldiğinden, bir yanıyla merak uyandırdığından aslında tüm bunları yaşatmaya başlıyor. Peki ne oluyor da onca insan arasından o kişi bizde merak uyandırıyor? O kişiyi görür olmamızı sağlıyor. Araştırmalar bununla ilgili birkaç şey söylüyor. Bir, aşinalık. Şimdi burayı iyi duyun istiyorum. Aşina olduğumuz şeyleri şöyle bir dönüp bakıyoruz, merak ediyoruz. Hani yine böyle çok sık konuşulan, işte gitti annesi gibi birine aşık oldu, gitti babası gibi birine aşık oldular vesaire. Bunların hepsini bu sepete alabilirsiniz. Sepette çünkü şu var. Eğer tanıdıksa birinin bazen gülüşü, bazen ses tonu, bazen konuşma hızı, bazen bir hareketi, bir jesti, bir el kol hareketi falan. Eğer bir aşinalık varsa ne oluyor burada diye daha fazla merak ediyoruz ve oraya daha fazla bakabiliyoruz. Ama bu başlı başına aşık olmamızı sağlıyor demek değil. Aşinalık faktörü orada duruyor. İki, fiziksel görünüm elbette. Özellikle erkekler için, kadınlar için de öyle ama kadınlar için öne çıkan faktörü birazdan sayacağım. Fiziksel görünüm elbette birine dönüp merak etmemizi, çekici dememizi, burada ne oluyor diye merakla dönüp bakmamızı sağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ne arıyoruz fiziksel görünümde? İşte bunun altın oranının çekiciliğini kanıtlayan böyle kesitsel araştırmalar da var. Ama özellikle bakım, temiz olmak, kişinin çekici bulduğu, o dönemin kültürünün çekici bulduğu bir form içinde olması vesaire bunların tamamı burada duruyor. Dolayısıyla ikinci sıraya fiziksel görünümü rahatlıkla koyabiliriz. Üçüncü sıraya baktığımızda kadınlar için en öne çıkan faktörmüş gibi görünüyor. Birini onca kalabalık içerisinden görmekte, seçmekte, o da güven vermesi. Pek çok kişiye neden o kişi diye sorduğumuzda çok güvenilir biri gibi geldi yanıtını alıyoruz. Onun yanında güvende hissediyorum yanıtını alıyoruz. Birinin güven vermesi, ben o kişinin yanında kendim olabilirim demek. O kişi beni olduğum halimle çok beğeniyor ve bana çok hayranlık duyuyor demek. O kişi başıma ne gelirse gelsin, düşersem beni tutar demek. Geliyorum bir diğer özelliğe, onca kişi içerisinden o kişiyi görmemizi sağlayan bir diğer faktör zamanlama. Zamanlama şu. Dedim ya aşık olduğumuzda böyle bir dizi hormon, bir dizi nörotransmitter devreye giriyor diye. Bu hormonların ve nörotransmitterlerin devreye girmesine öncülük eden, devreye girmesini kolaylaştıran zamanlar var hayatımızda. Şimdi mesela yeni bir okula başlıyorsam, yepyeni bir ortama gidiyorsam, evimi taşıdıysam, bulunduğum şehri değiştirdiysem, hayatımda büyük bir değişiklik meydana geldiyse biraz daha bu hormonları salgılamaya hazır hale geliyoruz. O yüzden pek çok kişiden, belki sizin hikayenizde de duymuşsunuz, yaşamışsınızdır. Ya hiç de beklemiyorken, tam da böyle bir şeyle uğraşıyorken hayatımda bir anda aşık oluverdim. Çünkü aşık olmaya hazır bir zemin söz konusuydu.